Arkadaşlar selamlar. İlk olarak kullanacağımız çilekleri dik bir şekilde keselim. Çilekler aşırı kalın veya aşırı ince olmasın arkadaşlar. Orta kalınlık diyebilirim. Ben bebe bisküvisi kullandım. Sizler dilediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. Fakat bebe bisküvisi kullanmanızı tavsiye ederim. Un haline getiriyoruz. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Krema için pişireceğimiz tencereye toz şeker, yumurta sarısı, un, nişasta ve sütü ekleyelim. Ateşe almadan önce güzelce çırpalım ki topaklanma olmasın. Vanilya ve kremayı pişirdikten sonra ekleyeceğiz. Sürekli karıştırmak şartı ile yüksek ateşte pişirebiliriz. Kaynamaya yakın çok çabuk kıvam alacaktır arkadaşlar. O yüzden sürekli karıştırmakta fayda var. Kıvamı bu şekilde olmalı. Altını kapadıktan sonra 1-2 dakika daha karıştıralım ki dip tutma riskini sıfıra indirelim. Oda sıcaklığına gelene kadar herhangi bir işlem yapmıyoruz. Daha çabuk soğuması için farklı bir kaba boşaltabiliriz. Oda sıcaklığına geldiğinde kremayı ve vanilyayı ekleyebiliriz. İlk olarak kremayı güzelce yedirelim. Vanilyayı da ekleyip kremayı hazır hale getirelim. Artık tatlımıza son halini verebiliriz. Ben bu şekilde dikdörtgen kalıplar kullandım. Aynı mantık ile ister bardak ister kase kullanabilirsiniz. Tabana birer kaşık bebe bisküvisi ekleyelim ve yayalım. Bazı tariflerde neredeyse bisküvi kremadan fazla arkadaşlar. O şekilde yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bisküvi ile çok boğmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bisküvilerin üzerine hazırladığımız kremadan bir parmak kadar ekleyelim. Artık çilekleri yerleştirebiliriz. Kalıpların yanlarına eşit bir şekilde yerleştirelim. Çilekleri yerleştirdikten sonra birer kaşık daha bisküvi ekleyelim ve güzelce yayalım. Az bir boşluk kalacak şekilde kremayı ekliyoruz. Spatula yardımıyla düzeltebildiğimiz kadar düzeltelim arkadaşlar. Üzerlerini bebe bisküvisiyle kaplayalım. Üzerlerinin düz olması için elimiz ile şekil verelim. Geldik süsleme kısmına. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bir kalıp yardımı ile kalan çileklere şekil vermeyi tercih ettim. Zaten internet ortamındaki Magnolia tariflerinin %90'ı aynı arkadaşlar. O yüzden farklı olmasını istiyorsanız süsleme kısmına özen göstermenizi tavsiye ederim. ...3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebiliriz.